Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Almanyaların tatlı çocuğu Berliner yapacağız. Yani Berliner herhalde doğru telaffuzuyla. Çok güzel pufuduk pufuduk tatlı pişi hamurlarının içine istediğiniz kremayla, vişne marmelatı ya da bütün sevdiğiniz meyve marmelatlarıyla doldurabileceğiniz, tatlandırabileceğiniz kolay çörekler hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı kadar şekerin içine yarım paket yaş maya ilave ediyorum. Bu tarif yaş maya ile gerçekten çok daha güzel oluyor ama elinizde yoksa kuru mayayı da aynı şekilde aktif ederek kullanabilirsiniz. Önce şekerle hiç su ya da süt katmadan gördüğünüz gibi mayayı eziyorum. Böylece içinde hiç maya kalmıyor. Yani bütün maya homojen bir şekilde dağılıyor. Daha sonra içine sıcağa yakın ılık sütümü 180 mililitre kadar ılık sütümü ilave ediyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik kadar süt ilave ettim. Daha sonra içine 4 yemek kaşığı un ile birlikte şöyle bir karıştıracağım. Üzerine örteceğim. 20 dakika boyunca çok güzel bir şekilde ön maya oluşacak. Bu ön maya sayesinde hamurumuz hem çok güzel kabaracak hem de kısa sürede kabaracak. Oda ısısına bağlı olarak mayanız daha da çabuk kabarabilir. Şu hale geldiği zaman tamamdır. 50 gram kadar, yani 2 yemek kaşığı, şöyle 2 dolu yemek kaşığı kadar tereyağını erittim ve kabımın altına aldım. Daha sonra üzerine mayayı ilave ediyorum. Aktif olan mayayı ilave ediyorum. 1 adet kadar yumurtaya ihtiyacımız var. 1 paket kadar da böyle o güzel kokusunu veren vanilyayı içine ilave edeceğiz. Şöyle bir çimdik kadar, yani bir çay kaşığının yarısı kadar da tuz ilave edeceğiz ve unu ile birlikte güzelce makineye alacağım ve makinede yoğurtacağım. Dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Yumuşak, böyle eli hafif yapışan bir hamura ihtiyacımız var. O yüzden unu mutlaka dikkatle ekleyelim. 2 su bardağı, 250 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağı ile ise 2,5 su bardağı un ilave ediyorum. Buraya ve aşağıda açıklamalar kısmına tüm malzeme listesini yazıyorum. Oradan da dilerseniz faydalanabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra şöyle elimle bir alacağım, bir kontrol edeceğim. İçine doğru katlayacağım ve o şekilde bir cam kaba koyacağım daha kolay görebilmeniz için. Yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Bir saatin sonunda gayet güzel mayalanmış olan hamurum pufur pufur hazır. Şimdi bunu bu şekilde kızartırsak taş gibi olur. O yüzden yer mayası aldırmak çok önemli. Sadece Berlinerlerde değil, bütün yaptığımız pişi hamurlarında bu yer mayasını kullanarak pişirirseniz çok daha güzel kızartma hamurları elde edersiniz ve içine asla yağ çekmez. Çünkü içinde o gerekli olan hava boşluğunu hava ile doldurur. Yer mayası aldırırsanız, aksi takdirde yağ ile doldurur. Şimdi her birini yağlı kağıdın üzerine aldım ki yapışmasın diye. Şöyle elinizle hafif üzerine bastırın ve onları biraz böyle inceltin. Daha sonra bu incelttiğiniz kadarını hava ile dolduracak. Üzerine bir pamuklu bez serin ve böyle bir ılık ortamda yaklaşık 20 dakika, hatta isterseniz 30 dakika şöyle pofur pofur kabarana kadar yer mayası almaya bırakıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi yassı hale getirdiğim hamurlarım gayet güzel şişmişler. Çok güzel yer mayası almışlar. İçleri havayla dolmuş. Şimdi onları çok kızgın olmayan yağda kızartacağız. Böyle hamurların yarısına gelecek kadar bir sıvı yağ doldurmasınız kızartma tavanıza. Eğer dereceniz varsa 170 dereceye de geçmesin yağınızın ısısı. Yani bu kısa yakın bir ateş diyelim, daha böyle kısa yakın bir ocak ateşi. Eğer hızlı ateşte pişirirseniz hemen renk alacaktır ve içi hamur kalacaktır. O yüzden bu kızartma işi çok çok önemli. Yavaş yavaş kızartmanızı ve böyle ara ara da çevirmenizi, altın sarısından biraz daha kırmızıya döner vaziyetteyken almanızı tavsiye ederim. Tamamen kızardıktan sonra onları böyle bir havlu peçetenin üzerine alacağım ve daha sonra içlerini hazırlayacağım. Ben bugün size pastacı kremasının tarifini burada vermedim ama aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Bir de videonun sonuna ekleyeceğim. Dilerseniz oradaki kremalardan seçe beğene istediğiniz kremayı içine hazırlayabilirsiniz. Ya da orijinalinde olduğu gibi
Meyve marmelatları ile birlikte de içlerine doldurabilirsiniz. Kahvaltılık çikolatayla da doldurabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa onunla içini şenlendirebilirsiniz. Ve o muhteşem kaplaması, o Berlinlerin o iştah açan görüntüsünü sağlamak için üzerine şeker, pudra şekeri ve vanilin üçlüsünü karıştırıp şöyle bir karıştıracağım. Dilerseniz bunun tarçını da hazırlayabilirsiniz. Bunun içinde bütün ılık olan hamurlarımı şöyle bir gezdireceğim. Ilıklığıyla birlikte üzerine yapışacaktır. Çok sıcak olursa biraz eriyor. Onu tecrübe ettim. Gördüğünüz gibi hazırlar. Artık içlerini doldurmaya hazırlar. Finalde göreceksiniz içinden çıkan kremayı. Bu da içinin ne kadar güzel piştiğini açıkçası gösterir. İçine ne kadar krema alıyorsa anlayın ki içinde o kadar hava boşluğu var ve içi o kadar güzel pişmiş. Eğer hızlı pişirirseniz içine sıktığınız zaman hiçbir şekilde içine krema ya da reçel almayacaktır. Çünkü içi hamur kalır. O yüzden kızartma ve yer mayasına özellikle dikkat edin. Mükemmel bir berliner yiyeceksiniz. Gördüğünüz gibi içlerine tıka basa doldurdum. Ben bu akan görüntüsüne bayılıyorum. Şöyle bir tanesini açacağım. Hatta iki tanesini açacağım. Size içini göstereceğim. Hamuru yumuş yumuş ve içi oldukça dolu kremalı, meyve marmelatlı tatlı çöreklerimiz artık hazır. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarife, pişi tarifine, pasta tarifine, krema tarifine, birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak bu 1 milyonluk aileye siz de katılabilirsiniz. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.